Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'dan da bir açıklama var. İran büyük bir hata yaptı. İsrail'e saldırının bedelini ödeyecekler diyor. Bu şekilde fotoğrafını paylaştılar. Aslında burada da çok net bir şekilde görülüyor. Sizin dediğiniz gibi hani bu kısımların ayrıldığı ve o Ürdün sahasında gördüğümüz kısmında arka taraf oldu. Ön kısım yani onun bir kısmında yakıt var. İlk kez İsrail'e kullanılmış. Onun yani bir kısmında yakıt var. O yakıtla belli bir irtifaya kadar uçuyor. Ama ön kısmında işte o söylediğimiz patlayıcının olduğu bölüm var. Bilemiyorum hani Ünal Albayım da bu konuda tecrübeli insanlardan bir tanesidir. Görüntüleri incelediğinde MK-84'ten daha az bir görüntü. Mesela şeyi verin isterseniz. İsrail'in vurduğunda bugün şey söylüyordu. Salih sende var demiştin hani İsrail'in devamlı vurduğundaki o patlamanın oluşturduğu Nasrallah saldırısı. Nasrallah saldırısı. O görüntüyle deminki görüntüyü bir daha karşılaştıralım. Tamam, o görüntüyü yan yana arkadaşlar siz hazırlaya durun. O sırada bize İsrail ordusunun Lübnan'a kara harekatından görüntülerini verin. Çünkü yeni görüntüler yayınlandı. Bir taraftan konuşuyoruz ya acaba bu olup bitenler Lübnan'da devam eden sınırlı kara harekatını nasıl etkiler diye. İşte o noktada paylaşılan yeni görüntüler var. Orada kara harekatının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi burada hatta 100'den fazla Hizbullah üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisini de paylaşmış IDF. Bakın şu görüntü. Nasrallah saldırısında. Nasrallah saldırısındaki görüntü. Tabii burada yani 1 tonluk 80 MK-84 fırlatıldığı değil mi? Yani atıldı. İnanılmaz bir görüntü gerçekten atıldığı. Yerle bir olan binalar, inanılmaz bir enkaz. Kim bilir o enkazın altında kaç sivil var bu arada yani. Kaç kişi hayatını kaybetti. Tabii ki o bunker buster dediğimiz işte yer altına girebilen değil mi? Çok metrelerce bomba dediğimiz bomba. Dediğimiz bombalarda kullanıldı. Nüfuz edici bomba. Bizde de farklı bir versiyonu var. Hatta onunla ilgili de bir çalışma yapmıştık. Belki ilerleyen dakikalarda bakarız. Ama tabii yani diğer tarafta çok daha aralıklı düşen işte o füzeler, Fattah füzeleri. İşte demin ne dedik? Attığınız mühimmatın hedefe vurduğu, nereyi vurduğu önemli. MK-84'lerdeki yanılma payı binanın dışına çıkmayacak kadar. Yani binayı çerçeveleyin. O çerçevenin içinde kalacak kadar bir yanılma payı var. Size %100 başarı sağlıyor. Bakın bu da işte diğer görüntüler. Bakın. Evet. Bunu tabii yani özellikle MK-84'ü lazer güdüm kitiyle birlikte kullandıkları için uçakta. Yani bunu akıllı mühimmat haline getiriyor. Şimdi balistik füzeler akıllı mühimmat değildir. Bölgesel hedef için geliştirilmiş serbest atımlı mühimmattır. Yani mühimmat burası Beyrut işte o enkaz, füze o dev yani enkaz. Sonuçta roket. Yani dolayısıyla şimdi burada uçaktan atılan bir MK-84'ün lazer güdüm kiti veya kuyruk güdüm kitiyle bir şekilde doğrudan hedefin yani biz cep değeri dediğimiz sonuçta yani hedef üzerindeki sapma payının sıfıra yakın olması. Yani sıfıra yakın derken elbette sıfır olmayacak ama yani ila nihaya 10 metre 15 metre doğrulukla çünkü uçaktan atıyorsunuz. Yani onu attıktan sonra o ya sizin aşağıdan bir güdümle veya kendi güdümüyle yani siz bu güdüm sistemini de bir şekilde hani yine kuyruk güdümü yaparsanız önce serbest salınıyor sonra kuyruk güdümüne giriyor ve sizin belirlediğiniz noktaya koordinat olarak gidiyor. Evet. Lazer ise ya aşağıdan yönlendiriyorsunuz ya diğer uçaktan yönlendiriyorsunuz. Dolayısıyla lazer ışığın üstüne oturuyor mühimmat ve lazer ışığı nereye işaret ediyorsa o ray gibi o rayın üstünden kayarak doğrudan hedefe gidiyor. Evet. Şimdi burada 20'den fazla MK-84 atılmış vaziyette. Bir tane değil bu. Evet. 20'den fazla atılmış ve dolayısıyla oradaki bir site var. O sitenin tamamını yıkıyorlar. Değil mi? Yani 8 bina. Evet bir site var. O sitenin tamamını yıkıyorlar ve Hizbullah'ın komuta yeri olarak geçiyor o site ve gerçekten de büyük ihtimalle komuta yeri çünkü ölenler hepsi zaten toplantıdaki Hizbullah liderleri. Evet. Yani komuta yeri olduğu anlaşılıyor. Artı yani belki bazı binalarda işte yine İsrail'in iddia ettiği gibi ve yapay zeka ile aslında orada şekillendirdiği gibi
binaların bazılarının altlarında oluşturulan mahzenler kanalıyla füze kabiliyetlerinin bir kısmı gerek rampa gerekse füzenin kendisinin depolandığı da anlaşılıyor. Çünkü patlamalara bakıldığında aslında peş peşe meydana gelen patlamalar var bu şeyde, hedefte. Evet. Peş peşe meydana gelen patlamalar aslında mühimmatın kendisinden değil, mühimmatın vurduğu yerden oluşan patlama zinciri. O patlama zinciri de oradaki bir deponun tabiri caizse patlamasıyla alakalı olabilir. Bir de termobarik galiba değil mi? Yani şimdi yangın tabii çıkarıyor. nüfuz edici bombaların bir kısmında termobarik özelliğini de hani içeriyor. Neden? Çünkü siz orada yaratacağınız bir ısı yükselmesiyle binanın aslında demirini eritiyorsunuz. Bina olduğu gibi çöküyor. Yani dolayısıyla amaç zaten sizin bir şekilde çarpma etkisiyle oluşan o blast etkisiyle binadaki sarsıntı sonrası binanın statik dengesinin bozulup yıkılması ve veya o biraz önce belirttiğim gibi 1600-1700 derecelere varan ısıyla oradaki binayı tutan kolonların demirlerinin erimesi sonrasında binanın serbest düşümle bir şekilde yığılıp kalması. Yani bu işin hani hangisini kullanırsanız kullanın amaç hasıl olmuş oluyor. Neden? Siz ne istiyorsunuz? Bu binanın yıkılıp içindekilerle birlikte yok olmasını istiyorsunuz. Evet. Kural belli. Bu kurala göre mühimmat kullanıyorsunuz. Uçaktan atıyorsunuz, uzaktan atıyorsunuz. Yani o uçağın oraya yanaşması diye bir şey de söz konusu değil. Şu anda 200 kilometre uzaktan uçağın stand-off dediğimiz yani uzaktan atımlı mühimmatlarla yani bunu rahatlıkla yapabildiğini biliyoruz.